Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir çalışmayla daha karşınızdayım. Bebekler için olmazsa olmaz bir oyuncak olan çıngırağı biz organik ipler kullanarak hazır olarak satılanlara oranla çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Bu çıngırağımızın dokusunun çok yumuşak olması ile de bebeğe çarptığında acıtmaması en önemli özelliklerinden biri. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu sevimli ve sağlıklı oyuncağı sizler de denemek isterseniz buyurun başlayalım. Çıngırağımızın öncelikle kafa ve hortum kısmını yapacağız. Kulakları daha sonra örüp dikeceğiz. Bu bir bütün olarak öreceğiz. Kafa. Buradan başlayacağız. Sihirli halka yaparak spiral şekilde devam edip ayrımları göstereceğim. Detaylarını. Şimdi öncelikle sihirli halka yaparak başlayalım. Biliyorsunuz sihirli halka amigurumi'de olmazsa olmaz. Evet, sihirli halkamızı yaptık. İçine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Fazla ipimizi keselim. CC tekniğiyle kapatıyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi 6 olan sayımızı 12'ye çıkarmak için 6 tane daha her sık iğne içine çift batarak sayımızı 12'ye çıkaralım. 2 3 ve 4 5 ve 6 7 ve 8 9 ve 10. Ben mavi ip tercih ettim bu çalışmamda. Son olarak 11 ve 12. Şimdi ikinci sıramız da bittiğine göre üçüncü sıramıza geçelim. Sayımızı bir sık iğne bir artırma yaparak 18'e çıkaralım. İlmek belirleyici kullanabilirsiniz ya da sayabilirsiniz. Daha başında olduğumuz için ben kullanmayacağım. Şimdi bir tek yapalım. 1 2 ve 3'ü aynı ilmek içine batıyoruz. 4 tek 5 ve 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Sayımız 18 oldu. Şimdi dördüncü sıramızda 2 sık iğne bir artırma ile sayımızı 24'e çıkaralım. 2 sık iğne bir artırma. 1 2. Şimdi artırma yapacağız. Aynı ilmek içine çift batarak 4 5 6 tek 7 ve 8 birlikte 9 10 tek 11 ve 12 13 14 15 ve 16 17 18 tek 19 ve 20 21 22
tek, 23 ve 24'ü aynı sık iğne içine yapıyoruz. Sayımız 24. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4. sıradayız. Şimdi 5. sıramızda 3 sık iğne bir artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar. 1, 2, 3 sık iğne yaptık. Bir artırma yapıyoruz. Yani 4 ve 5. aynı ilmek içine yaparak sayımızı 30'a çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle gelelim. 3 sık iğne bir artırma yaparak sayımız 30'a ulaştı. Şimdi 6. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördük. İlmek belirleyicimizi takalım. 6. sıramızda 4 sık iğne bir artırma yapacağız. Sayımız 36 olacak. 4 sık iğne bir artırma. 1, 2, 3, 4 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir artırma ile devam edelim. 4 sık iğne bir artırma yaptık. Sayımız 36. Şimdi 7. sıramızda 5 sık iğne bir artırma yapacağız. Sayımız toplam 42'ye ulaşacak. 5 sık iğne bir artırma. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir artırma işlemi yapacağız. Yanındaki ilmeği çift batarak 5, 6, 7 oldu. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir artırma işlemi uygulayacağız. 5 sık iğne bir artırma işlemini de yaptık. Sayımız şu an 42. 6 köşesi olduğu için 6 kere 7 42 oluyor. Yani 5 sık iğne bir artırma yaptık. 5, 6, 7. Sayımız 42. Şimdi 8. sıramızda 6 sık iğne bir artırma işlemi yapacağız. 48'e çıkacak sayımız. 1, 2, 3, 4, 5. İlk defa yapacakları için biraz yavaş anlatıyorum. 6. Şimdi 6 sık iğne yaptık. Diğer ilmeğe çift sık iğne yapacağız. 6, 7, 8 oldu yani sayımız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. 6 sık iğne bir artırma. 8. sıramızda tamamladık. Sayımız 48. Sırayı nasıl sayıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 9. sıramıza geçeceğiz. Aslında artırma eksiltme yapmadan 21. sıraya kadar öreceğiz. Sayımız 48 sabit kalacak. 9 ve 20 dahil. Hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Bir sıra ben göstermek istiyorum. Bu 9. sıramız. Yani her ilmeğe bir kere batarak sayımızı sabit tutarak devam edeceğiz. İplerinizin organik olması çok önemli. Bebekler oynayacak çünkü bununla. Her sık iğneye bir tane sık iğne yaparak köşeleri yok edeceğiz. Yuvarlaklaştıracağız. Çukurlaşmasını sağlayacağız. 20. sıra dahil bu şekilde öreceğiz.
Toplamda 12 sıra ediyor. Evet. Birinci sıraya kadar bu şekilde spiral şekilde dönerek örelim. Evet, 20. sıramızı tamamladık. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 21. sıramızda 18x öreceğiz. Yani 18 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18x öreceğiz. Hortum kısmını oluşturmaya başlıyoruz artık. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 sık iğne ördük. Diğer tarafı örmeyeceğiz. Şöyle ortadan katlayıp işaretli olan yere birleştirelim. Bu şu kısım olacak. Kafa kısmı bitti. Şimdi artık 18 sık iğne öreceğiz buradan. Devam ederek buraya kadar geleceğiz. Burada birleştireceğiz. İçine de tabii ki bu sesi veren şeyi koyacağız. Bu kullanılmış malzemelerden faydalanalım. İsmini söylemek istemiyorum. Bir oyuncaklı çikolatanın içine boncuk, çeşitli sayılarda boncuk koyuyoruz. Kapatıyoruz. Bu da bu sesi elde etmemizi sağlayacak. Biraz sonra yerleştireceğiz bunu. Şimdi burayı sık iğne olarak öreceğiz. Devamlı dönerek öreceğiz. Geri kalan kısmı kalsın. Buradan da bir 18 sık iğne ayıracağız. Sonra orta kısmını dikeceğiz. Birleştireceğiz. Şu kısmı. Şimdi dönerek burayı örelim. Bu bizim 21. sıramızdı. 21. sırada bu işlemi yapıyoruz. İstenilen uzunluğa gelinceye kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Ve 30 sıra boyunca bu şekilde ördüm. Böyle devam edelim. 52. sırada 52. sıraya kadar bu şekilde devam edelim. Burayı öreceğiz. Bir yandan da içine tabii ki dolgu malzemesi olan elyafımızı doldurmayı unutmayalım. Hatta birazcık dolduralım şimdi. Şöyle yerleştirerek içine de bunu koyalım.
Kenarlarını falan güzel bir şekilde elyafla doldurursak çarptığı zaman bebeğin hiçbir yerini acıtmaz. Üstüne, yanına, her tarafını doldurarak bu şekilde 52. sıraya kadar sadece burada görmüş olduğunuz 18 sık iğneyi örerek devam edelim.